Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi. Değerli bir hocam var. Bugün bel fıtığı konuşacağız. Hepiniz zaten bel fıtığı ile ilgili esasında hep merak ettiğiniz, hep çok güncel bir konu. Sağlıkta gündemden düşmeyen bir problem bel fıtığı. Dolayısıyla hepiniz TV8 ekranları başına diyorum ben. Farkındalığımızı yükseltelim. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erhan Arslan şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. İyi sabahlar olsun. Hoş bulduk. Sizlere de iyi sabahlar. Bugün istedim ki sizinle konuşulacak çok konu var esasında ama Evet. bel fıtığı gündemden düşmeyen bir sağlık problemi hocam. Evet. Bel fıtığı yani artık tabii ki güzel tedaviler de var, çok güzel tedaviler de söz konusu ama Evet. bugün böyle farkındalığımızı arttırmak için böyle bir detaylandıralım istiyorum. Bel fıtığı tam olarak nedir hocam? Evet, bel fıtığı tam olarak nedir sorusunu cevaplamadan önce bel fıtığının sıklığından bahsedeyim. Bel fıtığı üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra başımıza gelebilecek en kötü senaryolardan birisi. Toplumdaki kişilerin %80'i hayatında bir kere bir bel ağrısı yaşamıştır mutlaka. Bu tüm dünya için Tabii bahsediyoruz. hocam, Mutlaka, sporcular dahil. Evet, 10'da 8 oranında bu bel ağrısı çekiliyor maalesef. Bel fıtığı şöyle anlatayım. Omurgada, omurların arasında disk dediğimiz süspansiyon etkisi yapan kıkırdakımsı yapılar var. Biz bunlara disk diyoruz. Intervertebral diskler. Bunların zamanla suyunu kaybedip aşınmasıyla birlikte esnekliğini yitiriyor ve bel ağrıları başlar öncelikle. Daha sonrasında dış halka kısmındaki yırtıklardan dolayı içindeki çekirdek kısmının sinir dediğimiz omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi bel fıtığıdır aslında. Yani fıtık tıbbi anlamıyla bir yapının yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme elbette sinir köküne baskı yaptığı zaman bel ağrısı, bacak ağrısı vesaire bunun gibi şikayetlere yol açmakta ve hayatımızı çekilmez hale getirmekte. Çok feci bir şey hocam. Bel fıtığı kimlerde daha sık görülür hocam? Çok ayakta duran Evet, mı, evet. çok oturan mı risk altında? Şöyle söyleyeyim, çok oturmak esasında ayakta durmaktan çok daha kötü. Bu yapılan mekanik çalışmalarda da gösterilmiş insan biyomekaniğinde. Evet, yayın öncesi konuştuk hocam. Evet, Hı hı. oturmakta neredeyse ayağa göre 4-5 katı daha fazla bele yük binmekte. En kötü pozisyonlardan birisi. İkinci pozisyon öne eğilmek. Yani kimlerde daha çok görülür sorusuna hareketsiz yaşam, spordan uzak duran ve normal kilonun üzerindeki kilo fazlası olan kişilerde daha çok görmekteyiz. Kilo fazla olunca tabii bele oradan da Tabii, bir yük tabii. biniyor değil mi Aynen. hocam? Karın bölgesindeki kilo bel çukurunu daha da arttırıp oradaki yükü Lumbar. Hı hı. aynen lumbar lordoz diyoruz biz o çukura. Evet. Onu daha da arttırıp bele binen yükü arttırmakta. Onun dışında tabii ağır iş yapanlarda daha çok da görebilmekteyiz. Bel fıtığı gençlerde olur. Yani 30'da 60 diyelim yaş aralığı. İleri yaşlarda kireçlenme dediğimiz daha komplike vakalar olmakta. O biraz eskimekle ilgili. Evet, Değil mi biraz hocam? Bir tık yıpranmayla ilgili. yıpranma. Aynen. Omurgamız da bizle birlikte yaşlanıyor ister Tabii. istemez ve ona kireçlenme, halk diliyle söylüyorum, lomber spondiloz esasında oluşmakta. Ama fıtık dediğim gibi genç yaşam süresince egzersiz yapmayan, pilates, yüzme veya uzun yürüyüşler yapmayan, karın ve bel kasları zayıf olan kişilerde daha çok görülmekte. Hocam bazen diyorum ki ben, Evet. insanlar hareket etmeden nasıl yaşıyorlar? Yani mesela tamam, herkesin hani oturarak da işi Hı hı. olabilir. Evet. Sabit işler var tabii yani hani. Tabii tabii. Ama mesela ben bir takım streçleri yaptıktan sonra kendim işte pilatesle ilgili falan diyorum ki ya insanlar bunu yapmadan yaşamamalılar. Yani hani nasıl yaşıyorlar ya da çok ağrı yaşıyor olmaları gerekiyor diyorum. Sonra vücut bedenin, şunu araştırdım hocam, vücut beden, beyin o yaşama alışıyor. Evet. Yani daha iyisi Kendini versiyonunu kapatıyor. evet Aynen. kapatıyor, daha iyi versiyonunu bilmediği için bunu kabul ediyor Aynen. ve o şekilde yaşamaya devam ediyor. Evet.
Değil mi? Maalesef Evet. toplumumuzda spor çok yapılan bir durum değil. Farkındalık biraz arttı ama Arttı. Pilates özellikle biz Pilates hocam, hastalarımızın evet. birçoğunda pilates Pilates yapayım mı diye öneriyorum. sorular var. Biz yüzme de öneriyoruz. Yüzme ve pilates. Yüzme, pilates zaten ve yürüyüş. Koşu bandında yürüyüşü çok önermiyoruz açık söyleyeyim. Dizlere biraz değil mi hocam? Dizlere daha sıkıntı yarattığı için. Kurutuyor. En güzel spor bel sağlığı için bunlar elbette. Peki hocam, şimdi size günün önemli soru, konumuzla ilgili, bel fıtığı ile ilgili önemli bir soru. Asılmak bele iyi gelir mi? Omurları açar mı? Traksiyon. Ne kadar asılmak kontrollü bir şekilde? Hı hı. Ya elbette traksiyonu fizyoterapistler de yapıyor. Asılmak omurganın arasını gevşetir. Bir rahatlık hissi Bir veriyor. rahatlık hissi veriyor. Bu fizik tedavi uygulamalarında da var zaten. Ufak fıtıklarda traksiyonla birlikte o kabarıklığı yerine bir miktar yerleştirme gibi bir faydası var. Hı hı. Eklemleri germe hareketleri zaten. Stretch, evet, belli. O bu Stretching cat zaten. stretch dediğimiz bu Aynen, stretchler hocam, aynen. değil mi? Tüm Uzanmalar. omurga ve eklem sağlığı için gerekli Omurga zaten rotasyonları. Hı bunlar. hı. Aynen bunları zaten pilateste de yapılıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Peki hocam, bel fıtığı olan bir insan nasıl bir belirtiler, yani nasıl, neresinde ağrı hisseder de ben gerçi birbirine çok ilişkili yakın Aynen. durumlar var sizin alanınızda ama Evet, şimdi bel fıtığı öncelikle birinci şey bir bel ağrısı olacak. Hani bel Tamam. fıtığı olup da bel ağrısı olmadan bel fıtığı olmaz. Ama farkı kalçaya doğru yayılır. Yani belden sağ ya da sol kalça ya da her iki kalçaya ve oradan bacağa doğru vuran bir ağrı şeklindedir. Özellikle bacak arkasından ayak topuğuna doğru yayılan bir ağrı ve eşlik eden uyuşma olabilir. His kaybı yani uyuşma, yanma şeklinde ya da karıncalanma hisleri. Ve bazı ciddi fıtıklarda güç kayıpları oluşuyor. Özellikle ayak bileği hareketlerinde ya da ayak baş parmağında güçsüzlük olur. Niye bunları söylüyorum? Tabii hangi sinire fıtığın baskı yaptığı da önemli. Bu konuştuğum ayak bileği güç kayıpları %90 alt seviye fıtıklarda oluşabilen ve %90 oranında olan seviyeler olduğu için böyle söylüyorum. Bazen çok üst düzey omurga fıtıklarında kasık ağrısı, diz ağrısı şeklinde de klinik bulgular olabilmekte maalesef. Yani önemli olan bacaklara doğru vuran bir ağrı varsa veya idrar kaçırma, onu da büyük etkiliyor. abdest tutamamak veya yapamama gibi. O biraz daha O daha level akut ve aynen çok ciddi acil durumları gösteriyor. göstermekte. Aynen. Ama Yoksa tabii her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Hayır değil. değil mi hocam? %90 kas ağrıları bu şekilde eşlik edebiliyor. Yani çok oturduk diyelim, belimiz ağrıyor. Evet. Esasında bizim elimizde biraz bir takım güzel Aynen. hareketleri yapıp desteklersek bir toparlanıyor, bir güç geliyor tekrar. O ağrıda azalma ve rahatlama oluyor. Tabii. Bel fıtığı değilse tabii. Ama bel fıtığıysa zaten belli bir yerde kalıyor muhakkak. Ama onun da evreleri var değil mi hocam, bel fıtığının? Tabii bel fıtığının birçok Ameliyatsız evresi var. tedaviler. Aynen biz onu şöyle bel fıtığı evreleme, radyolojik evreleme var. MR çekiyoruz. Öncelikle programın başında da söyledim. Suyu kaybediyor. Diskin içindeki çekirdek kısmında su miktarındaki azalma. Dejenerasyon, siyah disk, black disk dediğimiz yapılar. Bunlar da izole bel ağrıları olabilir. Dış halkada bir miktar kabarıklık ama yırtılma olmuyor. Bunlarda hafif kalça, bacak ağrıları eşlik edebilir. Ama fizik tedavi ya da ilaç tedavisiyle geriler geçebilir. Ama yırtık fıtıklarda az önce anlattığım hani idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma, güç kayıpları bu gibi durumlar artık patlamış fıtık ifadesi vardır. Halk diliyle konuşuyorum. Yırtık fıtıklarda bu gibi sorunlar oluşabiliyor. Evet. Yani bunlar tabii evre evre klinikte de hastada oluşan şikayetlerde bu evreye göre değişebilmekte. Evreye göre değişiyor. Tabii hafif evreler genelde ilaç tedavisi ya da fizik tedavi egzersizlerle düzelebiliyor. Enjeksiyonlar da şu anda değil mi hocam? Tabii bir takım enjeksiyonlar da PRP'ler yapabiliyoruz. vesaire. Evet. Onları da aynen. yapıyorsunuz. Onları da bahsediyorum. Duruma göre kişiyi fizik tedavi vesaire Tabii, belli yani bir noktaya getiriyorsunuz. Hastayı muayene edip radyolojik MR'ına bakarak tetkiklerine göre hastanın kilosu da önemli böyle şeylerde, tedavi yöntemlerinde. Çok. Mesela çok kilolu bir hastada ameliyat ederseniz nüksetme olasılığı fazladır. Hani %10'lardadır.
Daha zayıf, daha genç, daha kas yapısı güçlü olanlarda bu oran %1-2'lere düşüyor. Yani ona göre bir ortak yolu buluyoruz tedavi stratejisinde. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Sağ olun, ediyorum. ben Ne kadar teşekkür hızlı ederim. geçti değil mi? Ben teşekkür ederim. Evet, güzel. Yani konumuz güncel bir Evet. sağlık problemi. Her gün konuşsak izleyicilerimiz her gün dinler hocam, inanın. Öyle konular bunlar gerçekten sağlıkta. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor.